bugünkü bölümde sizlere 100 dolarla Seul'de nasıl rezil olunur pişmaniye yapıyorlar. Merhaba. Nasılsın? Hadi canım, iyiyim, sen nasılsın? İyiyim, sağ ol. Aileleri onlara üniversite hediyesi olarak estetik hediye ediyor. Merhaba. Hazır mıyız yeni videolara? Evet. Düşünün, bundan 60 sene önce 60 dolar olan kişi başı gelir bugün 60 bin dolar olmuş. Dünyanın en güvenli 10 ülkesinden bir tanesindeyim. Bu gezegenden değil gibi. Excuse me, what are you celebrating? Çok güzel görünüyor ya, rüya gibi. Çok temiz ya, insanın sinirlerini bozacak kadar temiz. Evet, herkes kitap okuyor gördüğünüz gibi. Çok iyi eğitmişler, birbirlerine çok saygılılar ve savaş döneminde buradaki bilim adamlarını Amerika'ya gönderiyorlar ve o adamlar işte bugünkü Kore'yi kuruyorlar. Bunu nasıl sağlamışlar çok merak ediyorum ya. O yüzden kemerlerinizi bağlayın. Benim bolca para harcayacağım. Sizlerin de ekranlarınızın başında keyif alacağınız bir bölüm olsun. 일기예보는 맑음 햇살 밝은 오후 무작정 어딘가 향하는 발걸음 너와 자주 걷던 거리 어쩌면 너무 익숙해져 버린 습관과 같던 매일 너랑 기억에 갇혀 살아. Herkese Güney Kore'nin başkenti Seul'dan merhabalar. Ben Deniz Pehlivan. Sizlere şu anda binlerce kilometre uzaktan dünyanın en doğu noktalarından bir tanesi olan Güney Kore'den merhabalar diyorum. Buraya ben Endonezya'nın Bali adasından geldim. Önceki bölümü hızlıca bir tekrar edeyim. Çünkü belki beni yeni keşfediyorsunuzdur. Buralara nasıl gelinir anlatayım. Bali'den buraya çok uygun biletler vardı. Keza Bangkok'tan vesaire de. Burada 150 dolara, 200 dolara çok uzak yerlere gidebiliyorsunuz. Bagaj dahil oluyor bu fiyata. Ben de baktım ki Seul'a çok uygun bilet var. Bir de Bali'deyken çok Koreli görmüştüm. Demek ki dedim buradan oraya gitmek kolay. Neyse bir baktım, araştırdım. Harbi 150 dolara bilet buldum ve bastım geldim buraya. Aslında planlarımda Kore'ye gelmek yoktu. Direkt Japonya'ya gidip Sakura'yı izlemek vardı ama Sakura Kore'de de göründüğü için gelmişken dedim hem Kore'yi sizlere anlatayım ki daha önceden de gelmiştim Kore'ye. Lakin videolarını yapmamıştım. Hem de aynı zamanda birlikte Kore'de, Japonya'da Sakura'yı görüp bu iki gelişmiş ülkenin hikayelerini, gezilecek yerlerini sizlere aktarayım dedim. Ülkeye girişte bir KETA formu diye bir şey var. Bu turizm formu diye geçiyor. Ve bu formu doldurup online 15 dolar ödeyip ülkeye giriş yapabiliyorsunuz ki normalde bizim zaten ne Kore'ye ne Japonya'ya vize alma zorunluluğumuz yok. Yani vizesiz. Ama son dönemlerdeki o dünyanın dört bir yanında hissettiğimiz ülkemizi kullanarak yapılan ilticalardan dolayı böyle bir önlem almışlar ve bir form istiyorlar. Bir gün içerisinde form onaylanıyor. Neyse ben bu formu aldım. Ülkeye girişimi yaptım. Tabii ki beni sorguladılar kapıda girdiğimde. Otelde, uçakta ki bunu Instagram hesabımda buradan da paylaşıyorum. Bakarsınız. Bir hayalin peşindeden başıma geleni aktardım. Yani çok sinir bozucu bir şekilde giriyorsunuz. Çünkü Amerika vizemi görene kadar beni uğraştırdılar. Ta ki Amerika vizemi gördü, çat diye kapıyı açtı polis memuru hanım. Ondan sonra hiçbir sıkıntı yaşamadım. Ülkeye dair ilk izlenimlerimi önceki bölümde anlatmıştım. Gayet güzel, modern, gelişmiş bir ülke. Vakti zamanında 60-70 sene, sadece 60-70 senede böyle bir ülkeyi kurmaları dünyanın da rol model olarak örnek aldığı çok kıymetli, modern, gelişmiş ülkelerden bir tanesi. Tamam, girişi yaptıysak bugün ne yapacağız onu anlatayım. Elimde yaklaşık olarak 100 dolar var. Bu 100 dolar sizin için çok bir para ya da hiçbir para olmayabilir. Bunu niye gösterdim? İki kağıt parçası. Kore çok pahalı bir yer. Kore'ye gelirseniz gezilecek çok güzel yerler var. Daha önceden ben Gyeongju ve Busan gibi yerlere zaten gittim ama bu gezime gitmeyi planlamıyorum. Ki gelmeden önce açıklama kısmında benim Kore yazılarımın linklerini bırakacağım. Eğer Allah nasip eder de bir gün buralara gelirseniz o yazılarımı okumadan, bölge bölge otel yönlendirmelerime bakmadan sakın plan yapmayın. İlk izlenimlerim de şu şekilde abi. Kore akıl almaz pahalı bir yer. Bir yemek yiyorum 30-40 dolar veriyorum. Bir şey içiyorum bir yerde 5-6 dolar veriyorum. O yüzden bugünkü bölümde sizlere 100 dolarla Seul'de nasıl rezil olunur onu aktarsam daha doğru olacak. Şu anda otelimden çıktım. Kaldığım otelde gecelik konaklama 125 dolardı. Bu 100 doları siz sadece yeme içme odaklı düşünün. Çünkü 100 dolara burada kalıp, gezip, her şeyi yapıp bir gün geçiremezsiniz. Öyle Tayland ve Endonezya gibi değil. O yüzden kemerlerinizi bağlayın. Benim bolca para harcayacağım. Sizlerin de ekranlarınızın başında keyif alacağınız bir bölüm olsun. Ülkeyi anlamadan video yapmayı sevmiyorum. O yüzden böyle bir giriş yapmak istedim. Hadi bakalım Kore gezimiz başlasın.
Birazdan Güney Kore gezimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama sizlere bu videomun sponsoru Udu'dan bahsetmek istiyorum. Udu, günlük iş aktivitelerinizi yönetebileceğiniz bir yazılım. Web sitesi oluşturucusu, e-ticaret, üretim, muhasebe ve daha fazlasını içeren 45'ten fazla entegre uygulamaya sahip. En güzeli de Udu ile ilk başvurunuz ücretsiz ve bugün size bir web sitesi oluşturucusu uygulaması hakkında daha fazla bilgi vermek istiyorum. Mesela kendi işiniz için bir web sitesi kurup dünyayı özgürce gezerek bu web siteniz üzerinden işlerinizi yönetmek ister misiniz? İşte Udu'da dilerseniz 4 adımda çok hızlı bir şekilde dilediğiniz taslak ve tasarımda web sitenizi kurup hazır taslaklardan dilediğinizi seçip hemen kendi işiniz için web sitenizi ya da blogunuzu kurup başlayabiliyorsunuz. Udu'da aslında çok farklı alanlarda işinizi yönetebilirsiniz ama ben kendi alanım olan web sitesi özelinde size bir örnek verdim. En güzeli de bu Udu'da birçok iş paketini ücretsiz deneyebilir, inceleyebilir, hatta bir tanesini ücretsiz olarak kurarak hemen canlıya alıp kullanmaya başlayabilirsiniz. Yani hemen bir tane web sitesini kurup canlıya alıp o web sitenizi ücretsiz bir şekilde Udu'da geliştirmeye başlayabiliyorsunuz. En güzeli de uygun olan bu web sitenizi ücretsiz bir şekilde aldıktan sonra bir yıl boyunca herhangi bir ücret ödemeden kullanabiliyorsunuz ki buna hosting masrafları da dahil oluyor. Mesela web sitenizi aldığınızda hosting hizmetinin yanında destek hizmetini de yine ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Özellikle hosting hizmetinizi ücretsiz alabileceğiniz nadir uygulamalardan bir tanesi Udu. Udu'nun bütün bu özelliklerini inceleyebileceğiniz tüm detayları açıklamaya bıraktığım bağlantıdan bakabilirsiniz. Hadi gelin Güney Kore'deki gezimize kaldığımız yerden devam edelim. Mesela size şöyle bir detay göstersem, Özbek restoranıymış burası. Böyle tek katlı binaların olduğu, küçük dükkanların olduğu bir yer desem pek tabii ki bu nasıl Kore dersiniz. Keza bunun aynısını Japonya'da da size göstereceğim. Burası bir karışımlar, bir harmoni ülkesi aslında. Yani finans, ticaret merkezleri, milyarlarca dolarlık şirketlerin olduğu mahalleler de var. Böyle yatay mimarinin olduğu küçük tek katlı evlerde. Benim otelden çıktım. Böyle tek katlı dükkanların olduğu, restoranların olduğu bir mahalleden yürüyorum. Bugün pazar günü olmasına rağmen birçok yer açık. Tertemiz ha, baksanıza, pırıl pırıl. Bir anda alfabe de değişti gördüğünüz üzere. Özellikle Google Maps burada çöp, hiçbir işe yaramıyor. Ara sokakları, konumları, yürüme mesafelerini algılamıyor. Bir yere giderken çok zorlanıyorum. Önceden geldiğimde fiziki haritalar kullanıyordum. Şimdi biraz dijitale güvendim ama patladık. O yüzden böyle tahmin ederek gidiyorum birçok yere. Şurada bir metro durağı var. Bunların 5 önemli saraylarından birinden gezimize başlayacağız. Otobüs durakları vesaire her yer tertemiz, pırıl pırıl. Otobüsler de var ama metro çok yaygın olduğu için hakkımı metrodan yana kullanacağım. Şu birçok yerde olan 7/24 açık, gece dahi içki sattıkları marketlerden biri, bir su alayım diyorum. Hemen azından size suyun fiyatını da göstereyim. Şimdi şöyle düşünün, 1 dolar 1300 won'a geliyor, Kore won'una. Şimdi bir tane su alacağım, bak kaç para vereceğim. Yaklaşık olarak fiyatları yazıyor. 1000 won civarında. Şu büyük olandan alalım. O da nereden baksana 1 dolar bile değil. Excuse me, is this still water? Water, right? Abi bak, burada enteresan bir şey söyleyeyim size. Portakalın 8 tanesi 7-8 dolar. Ülkede en pahalı şey meyve sebze. Yani şu tavuğu alıyorsun 2.800'e, portakal alıyorsun da 8 tane 8.800'e. Oradan anlarsınız. Aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Starbucks'ından hızlı tüketebileceğiniz, bak burada yemek alıp mikrodalgaya attırıyorsunuz 3.900'e falan. Şu tatlıları çok güzel oluyor. Japonya'da falan da yemiştim. Bu şekilde böyle kremalı. Şu ilk izlenimlerim şu an, hani siz de şahit oluyorsunuz. Burada hep alfabelerinden pek anlayamadığım içecekler de var. İngilizcesi olanlar da var. Şu ana kadarki izlenimlerim. Şurası komple alkol reyonu. Bu. Yani dünyanın her bir yerinden neredeyse biraları getirmişler. Burada ne olduğuna dair pek tahminim yok ama sanırım böyle hayvanlar için olan bir şeye benziyor. Burası daha çok noodle bölümü ve daha uygun yemek yemek isterseniz mesela buradan alıyorsunuz, sıcak suda hemen yaptırıyorsunuz. Mesela şu 2 dolar falanmış.
Şurada pilavlar var, 4 dolara falan geliyor mesela. Yani birçok şey var ama tecrübelerime göre çoğu şey damak tadımızla pek uyuşmuyor. Ama yine gün içinde birçok şey deneyip size aktarırım. Bak cips reyonu var mesela, her şey animasyonlu, animeli. Her şey güler yüzlü falan böyle. Yani animenin içinde gibisin. Japonya'yı tahmin edin. Suyumu aldım. Metroya doğru gidelim. Bak mesela şu elimdeki para 500 won. Nereden baksanız yarım dolar bir bozuk para sadece. Bir kağıt parası vardı 50.000. 40 dolara falan geliyor. 100.000 var mı bilmiyorum ama ATM'den çıkarken hiç vermedi. Hep 50.000 verdi. Yani paraları çok değerli. O yüzden böyle bir şey yediğinizde falan aldığınızda bir bakıyorsunuz ki 10-15 dolar çöp olmuş. Kredi kartı kullanıyorum bazen. Bizim bankalar kur farkından tabiri caizse affedersiniz bir çakıyor. %10 falan. Yani buralara gelirseniz eğer kesinlikle yanınıza dolar, euro getirin. Diğer türlü %8, %10 kur farkından gol yiyorsunuz. Zaten pahalı yerler. Üstüne üstlük bu kur farkı pek can sıkıyor. Aklınızda bulunan. Burası da Dongdaemun Plaza diye geçiliyor. 20 sene önce yapılmış. Bu çok ünlü bir mimar tarafından böyle eklips tasarımı varmış. Daha çok içerisini de böyle sanatsal etkinlikler için kullanıyorlar. Bunu da niye söyledim? Çünkü burası bayağı oldukça merkezi bir yer. Benim otelim de burada. Yaklaşık 15-20 dakikada metrolarla birçok yere ulaşabiliyorum. Şurası da metro durakları. Karşıya geçmeyi yerin altından yapacağıma üstünden yapayım dedim. Ya çok temiz ya. İnsanın sinirlerini bozacak kadar temiz. Bir tane çöp görmüyorsun abi. Nasıl korudunuz bu kadar? Hani Singapur falan da iyiydi eyvallah orada ama küçük ülkelerdi. Bu 50 milyonluk koca bir ülke. Metroya binerken böyle bir asansörle aşağı ineyim dedim. Her şey yine Korece. Burası da Korece. Şuraya bakayım. Information yazıyor. Allah'tan burada. Muhtemelen buraya ineceğimi tahmin ediyorum. Bunu niye söylüyorum? Yani var İngilizce birçok yerde görebiliyorsunuz. Gençler de İngilizce biraz konuşuyor. Ama ulaşım konusunda çok zorlandım şu ana kadar. Çok karışık. Google Maps çünkü çok iyi çalışmıyor. Bakalım bir şekilde halledeceğiz. Şu dili duyduğumda neler hissettiğimi bir bilseniz. Bambaşka bir yere geldiğini anlıyorsun. Şuradan bir yerden bilet alalım bakalım. Birçok yerde kart geçmiyor bilet alırken, o yüzden nakit kullanmam lazım. Şu makinelerden alın diyorlar biletleri. Önceki bölümde de söyledim, kart değil hep nakit istiyorlar. Sıraya girdik, bekliyorum. Bak şöyle tek biletini nasıl alacağına kadar anlatan tabelalar da koymuşlar. İngilizceyi seçtik. Neredesin be Gıvangım? Gıvang. Okey. Van. 1500 2000. 2000. Aldım. Bu kadarcık. Yani bu bilette 500'ü de geri alacağım çünkü kart basın depozito parası alıyor. 1500'e yani 1.2 dolara gideceğim yere ulaşacağım. Vallahi iyi geziyorum dünya ya, böyle bilmeden baka baka, ama artık o kadar alışıyorsunuz ki bir süre sonra ha Fethiye'den Marmaris'e gitmek, ha Bangkok'tan Seul'e gelmek, yani hepsi aynı geliyor bana artık. Tek korkum bu heyecanı kaybetmek. 5. şey bizimki renk olan mor hatla gideceğim. Her yeri hatları renklere bölmüşler. O hatların renklerine göre rotalar değişiyor. Aynı mantık çoğu yerde olduğu gibi. Metroları falan bile böyle çok şık görünmüyor değil mi? Hani o İsveç'teki falan duraklar nasıldı ya da Rusya'daki. Japonya'da da böyle bu arada. Metro duraklarında böyle konuşma alanları hazırlamışlar. Ya da bilgisayarınızı alıp çalışabiliyorsunuz. Şarj istasyonlarına kadar var. Güzel, beğendim bunu. Şu neymiş acaba? Bu da herhalde oturup çalışılabilen bir yer. Bakalım daha enteresan ne göreceğiz. Dünyadaki değişimleri böyle görüp size de göstermeyi çok seviyorum. Hani gelemeseniz bile en azından fikir sahibi oluyorsunuz değil mi? O yüzden böyle videolar yapıyorum. Yani güzel yorumlarınızı, beğenilerinizi eksik etmeyin. Çünkü bazen YouTube size bu videoları önermiyor. Ne yazık ki algoritması böyle. Bir kere daha 5-6 video sonra hatırlatayım dedim. Şu mor hatta
Yürüyen merdivenlerden ineceğim. 4. kat falana geldim. O kadar aşağı iniyoruz şu anda. Dikkatimi çeken bir şey de söyleyeyim. Çok fazla kadın nüfusu var. Güney Kore'nin ileride nüfusu çok daha fazla yaşlanacakmış. Çünkü insanlar sadece tek çocuk yapıyorlarmış. Özellikle eğitim masrafı çok fazla olduğu için ikinci, üçüncü çocuğu yapmıyorlarmış. Herkes sıraya giriyor metroya binerken. Koca bir metropol ama öyle çok bir kalabalık daha hiç görmedim, biliyor musunuz? Teyzemlerin hepsinin saç modeli burada aynı. Hep böyle kısa saç, aynı renk, aynı tarz. Evet, herkes kitap okuyor gördüğünüz gibi. Hani o şey yalanı var ya. Abi Kore'de, Japonya'da, metrolarda bile herkes kitap okuyor. Onun hepsi hikaye. Ama şöyle bir şey de var. Dünya değiştiği için artık fiziki bir kitap yok. Yani insanların kitap okuduğu gerçeğini değiştirmez diyeceğim ama gördüğüm kadarıyla herkes ya film izliyor ya oyun oynuyor. Ve bakın bu kadar karışık bir hatları var aslında. Çok farklı insanlar var ya. Yani şu anlamda söylüyorum, o kadar naifler ki. Ya böyle yol verirken bile böyle gözünüze bakamıyorlar. Böyle yere bakarak yol veriyorlar falan. Bu gezegenden değil gibiler. İçlerinde hiç böyle bir kötülük yok ya böyle. Bir çakallık, kurnazlık yok. O hissediyorsunuz hani bazen yurt dışında falan ya da ülkemize gelen yabancılar var ya, Asyalılar, böyle bir şey deriz. Çok utangaçlar, ürkekler. Gerçekten bunun bir ülke olarak olduğunu düşünün ve canlı canlı şahit oluyorsunuz. Şu birinci çıkıştan çıkacağım, çok açım, hiçbir şey yemedim. Ekmekli bir şey yemek istiyorum artık. Şu Circle'da bindiğiniz müddetçe diğer hepsine rahat bir şekilde aktarma yapabiliyorsunuz. Hepsini birbirine bağlamış. O yüzden ulaşım 10 numara basit aslında. Sadece durakların isimlerini iyi kestirmek lazım. Çok güzel bir hava var. Duraktan çıktım. Şurada bir yerde yemek yiyeceğim. Dün böyle değildi, hava kapkaranlıktı. Bugün cam gibi. Şansımıza. Ya bu Kore halkı nerede acaba ola? Kimsecikler yok. Bir sakin pazar günü yaşıyorum. Tabii akşamüstü sizi götüreceğim yerler tıklım tıklım olacak ama bu yüzünü de çok beğendim. En büyük sıkıntı yine ekmek. Her şeyde pilav kullanıyorlar. Tabii yerel yemeklerini yiyip size göstereceğim yine ama ben dün de mesela boş boş takıldım buralarda. Oradan deneyimlerime göre söylüyorum. Şurada bir Subway gibi bir restoran olunca hemen yapıştırasım geldi. Son zamanlarda gittiğim en temiz kokan Subway olabilir. Yani bak yine söylüyorum, ben normalde Subway yiyip de Kore'de bunu yiyin diyecek adam değilim ama ekmeksizlikten artık ölüyordum. Yoksa size akşam Kore barbeküsü, yerel yemekleri de gösteririm ama sabah sabah insanın canı artık şey çekmiyor. Pilavlı bir şey çekmiyor. Buna şöyle bir ekmek arası Subway'de bir şey işte ekle. Cookie var bir tane böyle. Burada da bir tane kola. 10.400 verdim. Yani yaklaşık olarak $8. Gayet normal. Ekmek ne güzel bir şey ya. Tamam, enerjiyi aldıysam biraz bilgi kısmına da artık geçebiliriz. Şimdi ben size birkaç bölümde aynı Singapur'da, Malezya'da ya da Tayland'da yaptığım gibi ülkeyi daha derinlerine, ekonomisi ve tarihine dair bilgilerle birkaç kapsamlı bölümde bilgilerimi, deneyimlerimi aktaracağım. Ama burada değinmek istediğim bir konu var arkadaşlar. Burası aslında son 60 yılda bambaşka çığır açmış bir ülke. Zamanında Afrika'daki birçok ülkeden dahi fakirdi burası 60 sene önce. Ama o işte sosyalist Sovyetlerle Amerika savaşlarının o yaşandığı dönemde aslında Kuzey Kore ve Güney Kore olarak düşünün. İkisinin de desteklediği taraf ayrı. Amerika'nın desteklemesiyle beraber burada çığır açan gelişimler oluyor 1960'larda. Ve günümüzde ise Güney Kore'de kişi başı gelir 5-6 bin dolardan fazla. Yani düşünün, bundan 60 sene önce $60 olan kişi başı gelir bugün 60 bin dolar olmuş. Ve bunun en temel başarılarından bir tanesi ne biliyor musunuz? Ben bununla ilgili yıllar önce blogumda Güney Kore gezi rehberinde yazdığım bir not var. Onu hiç unutmuyorum. Savaş döneminde buradaki bilim adamlarını Amerika'ya gönderiyorlar. Diyorlar ki siz şimdilik gidin, savaşı kazandığımızda, ülkeyi yeniden kuracak olduğumuzda biz sizi geri çağıracağız diyorlar. Ve o adamlar aslında bugün ülkenin temellerini atan bilim adamları. Pek tabii ki
Hyundai gibi ve Hyundai'nin benzeri daha birçok firma var ama en temel firmalardan biri Hyundai. O yıllarda temelleri atılıyor ve aslında siz Hyundai'yi bir araba firması olarak düşünebilirsiniz ama aslında araba payı holdingin içerisinde çok küçük. Özellikle inşaat alanında çok büyükler ve o adamlar işte bugünkü Kore'yi kuruyorlar. Öyle ki şu anda dünyanın en güvenli 10 ülkesinden bir tanesindeyim. Telefonumu şuraya çantama bıraksam biliyorum ki o yine orada olacak. Kimse gelip bunu çalmayacak. Çünkü dünyada kişi başına en çok kamera ile izlenen ülkelerden birisindeyim ama bunu da geçtim. Kültürel anlamda onlarda hırsızlık çok büyük ayıp. Öyle ki buraya gelmeden önce birkaç kaynakta izledim, okudum. Mesela birisi birine tecavüz ettiğinde o tecavüzün nasıl gerçekleştirdiğini baştan sonuna kadar anlatmasını, canlı olarak göstermesini istiyorlar ve bu şekilde toplumun önünde de rezil ediyorlar. Bazı değer kuralları, değer yargıları bu şekilde ülkenin. Özellikle saygı konusunda aynı Japonya'daki gibi çok had safhada bir ülke. Peki bunların temelini ne oluşturur? Kültür, ekonomi, ne derseniz deyin ama en önemli temel taşı eğitimdir. Dünyadaki en iyi eğitim konusunda nam salmış birçok üniversite Kore'de bulunuyor. Ama bu ülkede insanlar çocuklarını, hatta bunun atasözü de varmış. 3 tane iyi üniversite varmış burada. Bizdeki ODTÜ, Boğaziçi, işte Galatasaray gibi düşünebilirsiniz. O üniversiteye gitmeleri için eğitim konusunda zorluyorlarmış. Öyle ki atasözünün temeli şöyleydi arkadaşlar. İşte 3 saat, 8 saat uyursan kötü bilmem ne üniversitesine gidersin. 5 saat uyursan ortaya gidersin. Ama günde 3 saat uyursan işte diyor bu 3 üniversiteden birine gidersin diyorlar ve çocuklarına daha küçük yaşlarda iyi üniversitelere gitmek için aslında bir nevi baskı oluşturuyorlar. Bu baskı da toplumdaki bir yarış haline getiriliyor ve birçok insan 8 saatten fazla çalışıyor burada. Patronlardan daha geç çıkamıyorsun. Sürekli uzun mesailer oluyor. İş yemeklerine gitmek zorunlu. Bununla beraber erken de işe gidiyorlar. Bu bir nevi biz bak işimizi ne kadar çok seviyoruz, sadığız göstergesi. O yüzden de alkol çok tüketiliyor bu ülkede. Keza Japonya'da da bunun örneklerini gördüğümde inanamamıştım. Koca koca takım elbiseli adamlar bayılıyorlardı metroda alkolden. Ve o adamlar o şekilde sabah erkenden kalkıp işe gidiyorlardı. İşte bu baskılar bir nevi sizi kariyer anlamında başarılı yerlere getirebiliyor. Ama intihar oranlarına baktığınızda da dünyada en çok intiharın olduğu 2 ülkeden bir tanesi Güney Kore. Peki size bunu niye anlatıyorum? Hatırlarsanız Norveç, İsveç, Finlandiya'da da hem eğitim hem de sosyal devlet olma konusunda size bilgiler verip videolar yapmıştım. O videolarda da değindiğim bir şey vardı. Devlet olarak özellikle fazla çalışma sürelerini kısaltmaya çalışıyorlardı orada. Burada ise hiç öyle bir adımları yok. Hep daha çok çalışın, daha çok çalışın, daha çok çalışın baskısı var. İşte o yüzden Kore evet güvenli, Kore evet gelişmiş ama mutluluk konusundan emin değilim. O yüzden burada yaşayan bir Türk arkadaşım var. Eşi de buralı, Güney Koreli. Onunla da bir bölüm yapacağım. Hani bunlar benim şu ana kadarki yaptığım araştırmalar. Biliyorsunuz her gittiğim ülkede orada yaşayan bir Türk varsa onu bulup ondan ilk ağızdan bilgileri almayı seviyorum. Bir de ondan dinlediğimizde bakalım o nasıl anlatacak Kore'yi. Hatta eşi de Türkçe konuşuyormuş. Bize Türkçe olarak da birçok şeyi anlatır. O yüzden kesinlikle kanala abone olup bildirimleri açın. Sonraki bölümlerde gerçek Kore'yi onlardan da dinlersiniz. Ben size şimdilik bir girizgah yapayım dedim. Ülkedeki 5 önemli saraydan birine doğru gidiyorum. Artık yavaş yavaş kalabalık görmeye başladık. Şu an buranın en güzel döneminde geldim. Baharda çiçekler ne güzel açmış. Hava çok güzel. Ne sıcak, ne soğuk, ne yağmurlu, ne çok güneşli. Keyifli bir gezi oluyor. Böyle yerel kıyafetleri giyinmişler. Fotoğraf mı çektiriyorlar, kutlama mı var anlamadım ama çok tatlı olmuşlar. Birçok insan var. Böyle geziyorlar sanırım ya. En sevdiğim şeylerden biri böyle hiçbir şeyi bilmeden kaybolmak. Ama çok güzel yemek kokuları geliyor. Bak ne kadar çok insan böyle giyinmiş. Excuse me, what are you celebrating? Böyle utangaçlar mesela soru soruyorsun. Her yerde böyleler. Hani Endonezya'da falan da böylelerdi. Çok başka gezegenden gibiler. Zaten bu utangaçlıklarıyla da oldukça meşhur.
Tamam işte kiralıyorsun dediğim gibi. Bu kıyafetleri böyle alıp dolaşıyorlar. Doğru tahmin etmişiz. Herhalde şuralarda falan anıları ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektiriyorlar. O ne kadar çok insan varmış bu şekilde giyip gezen. Bir şenlik havası var resmen. Belki de bir şeyi kutluyorlardır diyeceğim ama yani tamamen kiralama yapılan dükkanlar vardı. O yüzden bu şekilde gezip takıldıklarını düşünüyorum. Güzel, renkli bir an oldu. İşte o en ünlü saraylarını görüyorsunuz. Bu kapının arkasından itibaren size o Joseon Hanedanlığı'nın 13. yüzyıldaki 5 sarayından birisinin girişini gösteriyorum. Burası Seul'e gelip de girmezseniz dayak yiyeceğiniz tabiri caizse yer. Ben eskiden geldiğimde çok yağmur yağıyordu. Girmiştim yine de. Şu an çok çok daha güzelmiş yani. Böyle güzel bir zamanda gelmek lazımmış buralara. Onu daha iyi anlayabiliyorum. Az önceki bakın o yerel kıyafetleri giyip dolaşan insanlar buraya geliyorlar. Kapıların girişlerinde fotoğraf çektiriyorlar. Burası büyük bir yer. Tabii Japonların özellikle istilalarında çok fazla yıkım yapılıp, tahribat yapılıp akabinde yeniden renove edilmiş noktaları var ama burada benim en çok ilginç bulduğum noktalardan bir tanesi mimari olarak baktığınızda muadillerini göremiyorsunuz. Özellikle çatı kısımlarında ve çatıların yüzey kısımlarındaki ahşap işçiliği muhteşem. Burası da bir Budist ülke ama ülkenin %60'ı herhangi bir dine inanmıyor. Tabii ki tapınakları da gösteririm sizlere ama bu bence önemli bir ayrıntı. Dünyadaki ateist diyebileceğimiz ülkelerden bir tanesi de bence Güney Kore. Herkes fotoğraf yarışında bu kadar ünlü müymüş bu ya? Desek de asıl en ünlü şeyi gösterelim. Sakura. İşte kiraz çiçekleri açmış. Sanırım bunun için çok fotoğraf çektiriyorlar. Ki dökülmeye başlamış bile bak. Umarım Japonya'daki kısmını iyi yakalarım. Şimdi sarayın içini gezeceğim. Gezdikçe de size hem ülke hem de tarihi hakkında bilgiler vermeye devam ederim. Oh be, hava çok güzel ha. Tam gezmelik. Böyle 3 tane ana kapının olduğu, binanın olduğu yeri görüyorsunuz. Bu en güzeli, şu ana kadarki en ihtişamlısı. İnsanlar hepsinde fotoğraf çektirmek için ölüyorlar resmen. Bu hanedanlığın işte ana sarayı da burası. Krallığın yaşadığı, misafirlerin ağırlandığı ve ülkenin yönetildiği yer. Günümüzde ise daha çok insanların gelip fotoğraf çektirme yarışında oldukları bir yapı. İhtişam olarak yani ne saraylar var daha. Ben buradaki sarayları biraz sönük buluyorum. Daha çok buradaki sarayların mesela Gyeongju ve Busan'da da vardı örnekleri. En güzeli Gyeongju'da diye hatırlıyorum. Binalardaki o ana yapıların girişlerindeki tavan işlemeleri ve hep ahşap üzerine yaptıkları çiçek desenleri, farklı yerel motifler. Güzellik olarak, görsel anlamda insanı en çok o cezbediyor. Gerisi daha ne saraylar var desem sanırım doğru yorum yapmış olurum. Burada içeride 14 farklı yer var. Normalde giriş 3000 wondu ama bugün ücret almadılar pazar günü diye muhtemelen. 200 sene boyunca Japonların istila ettiği bir coğrafya burası. Japonya vakti zamanında o kadar güçlüymüş ki Çin, buralar, Tayland'a kadar her yeri egemenlikleri altına almışlar. Zaten Amerika Japonya'yı durdurmak için burada çok büyük mücadele veriyor. Özellikle o 2. Dünya Savaşı'ndaki işte Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarından sonra Japonya tam anlamıyla durdurulabiliyor. O yüzden buraların aslında mücadelesi en çok Amerika'ya karşı değil, Japonlara karşı verilmiş. Zaten ülke kurulurken de en büyük desteği Amerika'dan alıyor. Çoğu yapının içine girmenize izin vermiyorlar.
ama buradaki kütüphane hariç. 50 kişiye kadar girebiliyorsunuz ve Koreliler de bakın ayakkabılarını çıkartıyorlar. Temiz insanlar. Aa bak burası güzel. Diğerlerinin içerisindeki hem tasarımları beğenmedim hem bir de hiç giremiyorsun ki uzaktan izletiyorlar. Burada en azından gelip dokunabiliyorsun. Sarayın kütüphanesi kısmıymış. Burada bir parşömen var. Tabii ki Korece yazıyor. Ama bir sertifikaymış. Ulusal hazinelerden biriymiş. Buradaki alfabeyi görüyorsunuz. Dikey. Japonların da aynı. Onlar için İngilizce öğrenmek çok kolay değil yani. Düşünsenize hem alfabe farklı hem yazma şekli yatay değil dikey. O yüzden anlayabiliyorum yani oldukça zor. Bunun dünyanın en zor dillerinden birkaçı hep buradan diye biliyorum. Asya'dan, Çince mesela onlardan biri. Bir bölüm de şurada ileride var. Bakalım o nasılmış. Bir de ben ara ara öksürüyorum. Nasıl bakıyorlar bir görseniz. Diyemiyorsun korona buralardan çıktı bizden değil. Yani burası da küçük bir dinlenme alanı gibi. Herhalde oturup doğanın içerisinde kitaplarını okuyorlarmış. Tabi her ne kadar Kore Japonya gezim desem de şimdi Kore ile Japonya'yı ben mukayese dahi etmem. Hem gelişmişlik anlamında hem gezilecek yerler anlamında dağlar kadar fark var. Yani Japonya'yı görmüş bir insan Kore'den pek tatmin olmaz. Bunu ben demiyorum. Birçok otorite de zaten söylüyor. Yani bir Kyoto, bir işte Osaka, Kobe, Nara gezilerini yaptıktan sonra hani bir metropol olarak Japonya'daki başkent işte Tokyo'yu gördükten sonra ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız önümüzdeki bölümlerde. Çünkü burası yani Kore bana daha sönük geliyor arkadaşlar. Birçok konuda bunun tartışmasını da yapabilirim. Ama görsel en azından albeni olarak zaten sizler de en son artık bu gezilerin bittiğinde bunu mukayese yapabiliyor olacaksınız. Şimdi bu alanı gezdim. Yani çok etkilendiğimi söyleyemem. Daha önceden de etkilenmemişim. Notlarıma baktım. Buradan yavaştan çıkacağım. Yine göstermek istediğim birkaç önemli detay var. Bir de artık yavaştan merkeze doğru yürümeye başlayacağız. İşte şu açan ağacın çiçeklerine bakar mısınız? Rüya gibi gerçekten. Hemen yanında da Ulusal Halk Müzesi var. Buraya da bir gelmişken görmek lazım. Bunların hepsi niye ücretsiz giriş anlamadım ya. Kesinlikle ben bir bayrama bir şeye denk geldim. Müze daha çok etnografya müzesi gibi. İçeride hem geçmişten hem de günümüzden detayları görebileceğiniz koleksiyonlar var. Daha çok işte geçmişteki insanların yaşamları, günümüzdeki birliktelik mesajları verilmeye çalışmış. Buna da bir para ödemedim. Şimdi buranın çok önemli ve ünlü bir mahallesi var. Hanok evleri diye geçen bir yer. Daha çok geçmiş dönemdeki Kore evlerinin replikalarının yapıldığı. Orası da yürüme mesafesinde. Oraya doğru yürüyorum. Bak, dönerken size böyle çiçekleri de bir göstermek istedim. Dökülmeye başlamış da ama yukarılarında hala var. Böyle pembe ve beyaz tonlarında oluyor. Tabii bunlar küçük mesela, yani bunun çok daha büyükleri var. Ve orman şeklinde olanlarını görmeyi umut ediyorum. Herkes zaten o tarafa doğru gidiyor. En ünlü yerlerden bir tanesi. Bak benim en çok bu hayatta özendiğim şey arka plandaki 4 kişi. Böyle ailecek geliyorlar abi. Dünyanın dört bir yanında görüyorsun. Özellikle Avrupalılar. Çocuklarıyla, eşleriyle geziyorlar. Yani yerel kıyafete kadar giymişler burayı benimsemek için. Bizde yok. Yani ben hiç ailecek gezen Türk görmedim şu ana kadar. O yüzden benim hep içimde ukde kalmış bir toplumsal hayalim. Öyle görünce sizlerle de paylaşmak istedim. O yüzden imkanınız oldukça ailenizle, çocuklarınızla anılar biriktirin, dünyayı gezin. Para, pul hani bizde çok fazla konuşuldu çünkü çok görgüsüzleştik son zamanlarda. Kimse deneyim ve eğitime önem vermiyor. O yüzden önceliğimizin bu olması gerektiğini düşünüyorum. Yine sosyal mesajımı vereyim. Ben çok eskiden bu sokaktan da yürümüştüm. Onu da hatırladım, şimdi anılarım canlandı. Buradaki Hanok evlerine çıkarken trafiğe kapalı bir ara sokaktan yukarıya doğru yürüyorsunuz. İnsanlar böyle çocuklarını almışlar. Bir yandan fotoğraf çektire çektire dolaşıyorlar. Çok güzel kafeler var burada. Burnuma da çok güzel kokular gelmiyor değil. Bu kadar insan nereye gidiyor, kıyafetleri giymişler? İşte Sakura.
bunu görmeye, bunu çekmeye gelmişler. Bütün parkın içi kiraz çiçekleriyle bezenmiş. Çok güzel görünüyor ya, rüya gibi. Sözde size Hanok evlerini gösterecektim ama burası o kadar güzeldi ki, yani inşallah Japonya'da yakalarım dökülmemiştir ağaçlardan. Oranın çılgın olacağına eminim. Bu insanların niye böyle giyindiklerini anladım. Bu baharın gelişini bu kıyafetleri giyip kiraz çiçeklerinin altında fotoğraf ve video çekerek kutluyorlar. Çok büyük bir kitle böyle tripodunu almış. Herkes resmen ağaçların altında, son kalan çünkü demleri bayağı dökülmeye başlamış da bunu kaçırmamaya çalışıyorlar. Sonunda evlerin girişini buldum. Şöyle sakin bir yerden girişi yapalım. Bu evler niye önemli? Joseon hanedanlığı yıllarca bu ülkeyi yönetmiş. Akabinde Japonlar istila ediyorlar ve birçok ev yırtılıyor. İşte günümüzde hem o evlerin bir replikası olsun, hem de o dönemin şartlarını gösteren, böyle dizaynını gösteren, keyifli olan evlerimizi insanlar gelip gezsinler diye bu köyü koruma altına alıyorlar. Çok ünlü bir yer. Yani bırakın Seul'u, Güney Kore kadar önemli ve ünlü bir yer. Geldiğiniz zaman mutlaka görmeniz gereken noktalardan bir tanesi. Şöyle başladılar zaten. Hep bu tarz evler göreceğiz. Evlerin bir örneğini vesaire görebileceğiniz müze yapmışlar. Buraya ücretsiz bir şekilde girebiliyormuşuz. Girerken para falan da istemediler. Ne yazıyor? İnce'nin evi diyor. 1913'te yapılmış. 3000 metrekare alanmış. Falan filan. Standart evlerden birini tanıtıyor işte. Bu evlerde isterseniz kalabiliyorsunuz. Böyle otel gibi hizmet verenler de var. Amaçları hem işte bu modern, görünümlü o tarihi evlerini göstermek, hem de kültürlerini devam ettirmek. Gayet şık böyle ahşaptan yapılmış tatlı evler görüyoruz. Tabii bunun krallarını bak yine söylüyorum, Japonya'da göreceğiz zaten. Güzel. Biraz dolaşalım burayı. Çok Çinli de var. Çin vatandaşlarını artık dünyanın her yerinde görüyorum. Ve özellikle genç Çinliler İngilizce konuşuyor artık. Bunu niye söyledim? Çünkü Çin o kadar hızlı değişiyor ki gördüğüm kadarıyla. Çin'e vize almak istiyordum, hatta gitmek de istiyordum ama oldukça zorlaştırmışlar. Tanıştığım birçok bu coğrafyada yaşayan Türkler de aynı şeyi söylüyor. Çin artık eğitim olarak da o eski Çin değil arkadaşlar. Çok şey değişiyor. Ya burada dünyanın kralı olacaklar bir 5 sene içinde muhtemel zaten. Şimdi geldiğim mahalle, artık evlerin başladığı, o Hanok evlerinin başladığı mahalle böyle turist akınına uğramaya başlamış zaten. Burası aynı zamanda yaşamında devam ettiği bir mahalle aslında. İnsanlar tamam turistik olarak buraya geliyorlar. Bizim Sultanahmet taraflarını da düşünün mesela ama hayatlarına devam ediyorlarmış. Şu evlerde oteller var, restoranlar var, kafeler var. Hatta her yere şey yazmışlar. Lütfen sessiz olun tabelası koymuşlar. Çünkü en ünlü caddesi burası. En çok gürültü de burada oluyor. Böyle sokakları dolaşarak evleri görüyorsun ama sana bir şey söyleyeyim mi yani hikaye bence. Ben öyle çok etkilendiğimi söyleyemem. Çünkü çok büyük bir alan değil ve binaların sadece dışını görüyorsun. Hani bir içinde Japonya'dakiler gibi bir bahçe olur vesaire, seni böyle bir etkiler. Onu da koysalar daha keyifli olabilirmiş. Ama görsel gezi anlamında şöyle böyle diyelim hadi. Buradan da ayrılıyorum. Azıcık artık şehir merkezine, kalabalığa ve kaosa doğru yürümeye başlayalım. Kore'de dedim ya Google haritalar çalışmıyor. İşte bu çalışıyormuş.
Kakao Map diye bir şey. Zaten bakın Kore'de aplikasyonlar, uygulamalarda birinci sırada. Şansımı bununla deneyeceğim. Aylin söyledi. Sonraki videolarda izleyeceksiniz. Onunla da bölüm yapacağız. Burada yaşayan bir Türk. Eşi de Koreli. Ya dedim artık Google haritalardan bıktım dedim. Bunu indir dedi. Bu çalışacak dedi. Çünkü hiçbir yere gidemiyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Şimdi artık hani saraylar maraylar bir sürü var. Ben daha önceden de gezdiğim için beni çok heyecanlandırmıyor. Zaten açıklamaya da bırakacağım. Benim daha önceden gittiğim bir dünya müze saray var. Benim blog yazılarımı okursunuz. Burası için en az 3 günlük plan yaparsınız. Hani ben bir yandan çekim yap, bir yandan Instagram'a çekim yap, bir yandan markalara, bir yandan size anlat derken biraz yavaş geziyorum. Ama siz daha hızlı gezersiniz gelirseniz eğer. Buradan Insadong tarafına ineceğiz. Birazcık böyle pazarlar, çarşılar, halkın hafta sonu alışveriş yaptığı, dolaştığı yerler göreceksiniz. Hadi bakalım. Daha hiç korna sesi duymadım. Bu kadar büyük bir metropolde. Bunu nasıl sağlamışlar çok merak ediyorum ya. Yani bu saygı sadece hani din desen %60 ateist. Toplum desen yaşlılar özellikle çok sıkıntılı diyorlar. Kesinlikle eğitim. Başka bir şey olduğunu düşünmüyorum abi. Çok iyi eğitmişler. Birbirlerine çok saygılılar ve bu saygıyı da günlük hayatta şu ana kadar net bir şekilde görebildim. Burası da Seul'deki çok ünlü yerlerden bir tanesi. Insadong diye geçiyor. Çok büyük bir yer değil ama gelmişken böyle insanların hayatlarından kesitler görebileceğiniz metropolün tam kalbinde bir yer. Burada güneş var ama net bir şekilde size vurmuyor. Hava kirliliği çok yüksek. Özellikle Güney Kore ve Japonya'daki fabrikalardan çıkan gazların birazcık sarmaladığı coğrafya Güney Kore. Keza aynısını mesela Çin fabrikaları Tayvan'a yapıyordu. Hiç unutmuyorum Tayvan'a gittiğimde. İşte bu konuda muzdarip olmuş ülkelerden bir tanesi de Kore. Hatta öyle ki bazı günler telefonlara hava kirliliği uyarıları geliyormuş. Ve insanlar maskelerle gezermiş. Bunu niye söylüyorum? Güneşin yüzüme vurduğundaki o etkisinden dolayı söylüyorum. Ve burada beyaz olmayı çok seviyorlar. İnsanlar güneşten korunmak için ve hatta ultraviyole ışınlarından da korunmak için şemsiyeyle geziyor burada. Aynı zamanda dünyada en çok beyazlamaya çalışan ülke Koreliler, kadın ve erkekler dahil buna. Birçok kremdir vesairedir kullanıp böyle sokakta da görüyorsunuz. O kadar beyazlar ki gece görsen korkarsın. O kadar dikkatini çekiyor insanın, en büyük sebebi de buymuş işte. Burası trafiğe kapalı bir cadde. Etrafta mağazalar, restoranlar, sokak satıcıları. Bir sürü böyle halkın da alışveriş yapmaya gelip hafta sonu takıldığı bir nokta. Ne satıyormuş burada? Meyve, kestane satıyor bizdeki gibi. Şurada enteresan kurutulmuş deniz mahsulleri görüyorsunuz. Ahtapot, sübye falan. Bir de ben bu deniz mahsulleri konusunda çok hassasım. Özellikle kurutulmuşları çok kötü kokuyor. Aklınızda bulunsun. Şu an bakın oldukça merkezi ve önemli bir yerdeyim. Yine ses yok. Ne kadar sakin. Of, harika koktu. Yumurtalı ekmek satıyor. Ama biz akşam güzel bir yerde yemek yiyeceğiz. Ben zaten midem küçüldü. Az bir şey yiyebiliyorum. Hakkımı oradan yana kullanacağım. Ayakkabı mı alacaksın? Ben ne vereyim abime? 39.900'e Caf marka bir ayakkabı. Burada tofular var. Direkt haşlanmış suda yapıyor. Burada hot doglar var ama bu ürünlerin çok büyük kısmı domuz arkadaşlar. Çok domuz tüketen de bir ülke. Böylesini ilk defa gördüm. Mağaza şeklinde bir dükkan açmışlar. Karikatürünüzü yaptırıyorsunuz ailecek ölümsüzleştirmek için. Şöyle mesela. İçeride sanatçılar var. Hani sokakta görmüştüm ama bunu hiç görmemiştim. Fiyatları da şurada yazıyor. Eğer bir kişiysen 7000 won, 2 kişiden fazlaysan da fiyatlar böyleymiş. Buradan Türkiye'deki girişimcilere önerilir. Artık neredeyse bütün restoranlarda İngilizce yazıyorlar. Şükürler olsun. Böyle değildi yıllar önce gerçekten. Artık herkes her yerde İngilizcenin global bir dil olduğunu kabullenmiş. Bunu şimdi
herhangi bir tarafı çekmek için söylemiyorum. Bunlarda da mesela şey çok netti. Bir İngiltere'ye, batıya karşı İngilizceye bir mesafe vardı. Konuşmuyorlardı mesela. Çin'de falan hiç kimse bilmiyordu. Ama son yıllarda tanıştığım Asyalı insanlar da, hani dedim ya, Çinliler mesela bangır bangır geliyor. İngilizce konuşunca böyle net farkı hissediyorsunuz. Artık dünya global, küresel dil olarak bunu kabullenmiş. Turizm konusunda da herkes buna göre gardını alıyor. İnanın hiç böyle değildi birçok şey. Değişen dünyada özellikle 10 sene önce buralara gelmiş birisi olarak net bir şekilde bu farkı söyleyebilirim. Böyle bizim İstiklal Caddesi gibi bir yerde yürüyorum şu anda. Evet, burada da pişmaniye yapıyorlar. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Hadi canım, iyiyim, sen nasılsın? İyiyim, sağ ol. Türk müsün? No, little bit, memorize. Le memorize. People, my friend, Turkey friend. Arkadaş. This is Pişmaniye. Korea pishimani. Değil mi? Bak tahmin. But very different, sugar free, made by honey. Honey string, very deep, very soft. Inside no pistachio. Almond peanut. I see. Very delicious. Güzel. Güzel. Çok güzel. Kolay gelsin. Try very good. I will try that. Different. Thank you. Ya inanabiliyor musun? Pişmaniye bakın dedim. Adam Türkçe konuşmaya başladı, Koreli. Nasıl bir rastlantı oldu? Yani böyle videoda böyle şey canlı gördünüz, çok mutlu oldum. Çünkü bazen öyle şeyler yaşıyorum ve onu o an çekmemiş oluyorum ki sizlere gösteremiyordum. Bunu görmüş oldunuz. Şekersiz, baldan içine de cevizimsi bir şey koyuyor. Bildiğin pişmaniye gibi bir şey yapıyor adamlar. Çocuklar ne kadar tatlı ya. Asya'nın çocuklarına bayılıyorum. Bundan 40 sene sonra ülkenin yarısından fazlasının nüfusu 60 yaş üstü olacak. En büyük korkuları bu. Hatta öyle ki çocuk yapsınlar diye çiftleri hamilelik, çocuk sayısına göre para konusunda teşvik ediyorlar. Kore'nin gelecekteki en büyük korkusu buymuş. Şöyle bir yer dikkatimi çekti. Kapısında bu hamak evlerine benzeyen bir yapı koymuşlar. Alışveriş merkezi gibi. Böyle serseri mayın gibi gezmeyi de seviyorum ha, hiç plan yapmadan. Hani muhtemelen siz de sadece ekranınızda izliyorsunuz belki ama inanın arka planda çok büyük bir emek var. Gittiğim birçok yeri sizlere böyle göstersem de saatlerce yapılan araştırmalar, alınan uçak biletleri, yapılan hazırlıklar, sizler sadece inanın özetini görüyorsunuz. O yüzden bazen ben de böyle kafa dağıtarak gezmeyi çok seviyorum. Bu girdiğim yerde K-pop kafe var. Yani Korean pop dünyada artık en ünlü pop müziklerinden, alanlarından bir tanesi. Sırf özellikle gençleri etkilemek için böyle karakterleri ve tipleri değiştirilmiş aslında sanatçılar yaratıyorlar. Hepsinin çok uzun dönem kontratları oluyor ve yemelerinden içmelerine kadar bunu o aradaki sözleşmelerini yapan şirketler aslında yönetiyor. Ama öyle bir hayal dünyası yaratıyorlar ki özellikle gençler bundan büyüleniyorlar. Yani bizde de çok yaygınmış. Ben bilmiyordum. Biraz araştırınca öğrendim. Ama arka planda aslında sömürülmüş birer hayatlar varmış. Özellikle kafalarına göre kilo alamıyorlar, evlenemiyorlar, yaşayamıyorlar. Saçlarının şeklini dahi değiştiremiyorlar. İşte böyle bir sistemin dünyaca meşhur etmiş olduğu pop kültürü tarzına da K-pop yani Korean pop diyorlar. İşte bu Korean pop'un da bildiğiniz mağazaları var. Burası mesela onlardan birisi. Böyle bakın, hep böyle ruhsuz, duygusuz bakan, neredeyse hepsinin tipi aynı diyebileceğimiz, bana göre birer karakter bunlar. Bir içeriye girip gösterelim. Özellikle gençler böyle şeylerden çok etkileniyor, çocuklar. Bence çok büyük bir algı, başka hiçbir şey değil. Böyle bir mağaza yapmışlar. İçeride kahvesine kadar satıyorlar ama olay başka. Girişte de sizi o K-pop sanatçılarının müziklerini gösteren ekranlar var işte. Kliplerini orada göstermişler. CD'sine kadar satıyorlar. Çok büyük endüstri ama. Aslında içerisi kahve. Ama gelip burada bunlardan satın alıyorsun her neyse. Pek K-pop değil o ama burada albümler var daha çok. Bunları falan ben hiç tanımıyorum yani, muhtemelen bilenler şu an çıldırıyordur. Çok ünlü insanlardır. Şu tipler falan. Yani öyle bir algı yarattılar ki resmen bir fantastik, ütopik dünya yarattılar.
Ve konserlerinden falan biraz sahneler izledim. Millet sinir krizi falan geçiriyor. Abi bir şeylere bu kadar saplantılı bir şekilde tapılırcasına inanılmasını ve fan olmasını ben anlamıyorum ya. Bana bu işler çok saçma geliyor çünkü neden diye soracak olursanız insanların karakterleriyle oynayıp bir endüstri yaratmışlar. O gördüğünüz sanatçıların çoğunun hayatları aslında bir sahneden ibaret. Gerçek anlamda yaşamış oldukları öz hayatları böyle değil. Bir sahne yaratıyorlar, bir karakter yaratıyorlar ve bunu piyasaya sürüyorlar. Yaptıkları kontratlarda da öyle kafalarına göre çıkamıyorlar. İşte o kadar büyük bir endüstri yaratılmış ki bizim Türkiye aramalarına da baktım. Yani K-pop çok üstlerde. Ben bu kadar ünlü olduğunu bilmiyordum. Keza Güney Kore dizileri de çok revaçta. Bunun da işte en büyük pazarlama temelini bu sektörde kurdular. Size çok hayati bir örnek daha vereyim. Şimdi bu Korean Pop'a bağlayacağım. Burada dünyada en çok estetik olan toplum olarak söylemiştim ya. Kadınların her 10 tanesinden 8'i yani her 10 kadının 8'i estetik yaptırıyor ve öyle ki en çok da gözlerini büyütüyorlar. Gözleri birazcık kapalı olduğu için şuradan itibaren açtırıyorlar. Birkaç tane kadın gördüm. Resmen şöyle gözleri şaşı olması bile az gelir ya. Kocaman yaptırmış yani kaldıra kaldıra. Özellikle burada gençler iyi bir üniversite kazanırlarsa aileleri onlara üniversite hediyesi olarak estetik hediye ediyor. Şimdi bunu neye bağlayacağız? Korean Pop'a bağlayacağım, gösterişe bağlayacağım, sosyal medyaya bağlayacağım. Yani toplum arasında bir nevi bir yarış olmuş bu. O yüzden herkes neredeyse burada estetik yaptırıyor ve neredeyse herkes Korean Pop hastası. Yani tabii ben size bu ülkenin iki tarafını da şu ana kadar gözlemleyip araştırmalarıma göre yaptıysam, anlatmaya çalışsam da asıl Aylin ve Koreli eşiyle birlikte bir video çekeceğim. Sonraki bölümde izleyeceksiniz. Orada benim size yapmış olduğum bu yorumların desteklenip desteklenmediğini kendileri görecekler, söyleyecekler. Bunu niye söylüyorum? Çünkü hani benim hayal ettiğim Kore ve araştırmalarım arasında çok fark var. Özellikle eğitim sistemi mesela dünyadaki en iyi eğitim sistemi Finlandiya'da. İkincisi burada olarak biliniyor Güney Kore'de. Ama biraz araştırıyorsunuz çocuklar baskıdan intihar ediyor. O yüzden hani buradaki dengeleri kurarken hayat standartlarını ve yaşam şartlarını da iyi analiz edip ilk ağızdan duymak benim için çok daha mutluluk getirecek. Çünkü burada yaşayan birinin bana bunu anlatıyor olması sizlere pek tabii ki daha kıymetli bilgileri doğru bir şekilde aktarmış olmamı sağlayacak. Yani bugünkü video böyle. Biraz daha dolaşacağım burada ama sonraki bölümü kesin izleyin. Orada Aylin ve eşi gerçek Kore'yi bana anlatacaklar. Orada da uzun uzun böyle konuşuruz. Şimdi AVM'nin içinde dolaşıyorum. Yavaştan acıkmaya başladım yine. Şöyle bir Han'a geldik. Artık akşamüstü olmak üzere geldik diyorum. Çünkü Aylin ve eşi merhabalar. Merhaba. Beraber hazır mıyız yeni videolara? Evet. Beraber çok gezeceğiz. Deniz. Benim de ismim Deniz biliyorsun. Ben de gördüm, evet biliyorum ve çok ya, duydum. şakır şakır konuşan Türk Koreli ya. Muhteşem. Bence bayağı Türk aslında. Benden güzel konuşuyor bak. Evet çok güzel. Değişti. Vatandaşlık değişti biliyor musun? Vatandaş. O Türk Koreli oldu. sen Koreli ol. Arkadaşlar benden bu bölüm bu kadar. Bir sonraki bölümde üçümüz böyle Kore'yi sohbetini yapıp böyle hem Koreli'den hem Türk'ten aynı zamanda. Aylin de burada yaşıyor. Evlenip buraya göçmüş. Deniz de zamanında Türkiye'de yaşamış. O yüzden Türkçe biliyor. Böyle bir temel fıkrası gibi bir bölüm yapacağız. Sonraki bölümde Kore'yi çok güzel bir kapsamlı şekilde sizlere aktaracağım. Yine açıklamadan da bu gezimin ve web sitemin yazılarının hepsine bakın. Birçok şeyi orada size özetleyeceğim. Şimdilik Seul'dan elveda. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Hadi bay bay.